Herkese merhaba. Black Mirror'ı izlerken içinizi kaplayan o "biz de mi böyle olacağız" hissini bilirsiniz değil mi? İşte bu bölümde bu distopik senaryoların sadece bir kurgu olup olmadığını değil, daha da önemlisi bu karanlık gelecekten çıkmak için bir yol haritamız olup olmadığına bakacağız. Evet, hadi başlayalım. Aslında hepimizin aklındaki soru bu. Black Mirror'ı izlerken hissettiğimiz o rahatsızlık, hani şu akıllı telefonların kendisinden mi geliyor, yoksa bizi farkında olmadan yanlış davranışlara iten, dikkatimizi sömürmek için tasarlanmış sistemlerden mi? Ve asıl soru, bu gidişatı tersine çevirebilir miyiz? Dizinin o meşhur, ulusun nefret ettiği bölümünü bir hatırlayalım. İnsanlar basit bir hashtag kullanarak öfkelendikleri kişileri oyluyorlardı. Bakın, bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Kimse ben bir cinayet işliyorum diye düşünmüyordu. Herkes için bu sadece zararsız, anlık bir öfke patlamasıydı. Ama binlerce, on binlerce küçük ve zararsız eylem bir araya gelince sonuç ölümcül oldu. İşte bu, küçücük tasarım kararlarının nasıl devasa, korkunç sonuçlar doğurabileceğinin en net örneği. Peki, sorun tek tek insanların kötü niyeti değilse, o zaman gerçek kötü kim veya ne? İşte teşhisi doğru koyabilmek için perdenin arkasına, asıl mekanizmaya bakmamız lazım. İşte karşınızda asıl kötü, sürtünmesiz tasarım. Bu terim Yale'dan çıkan bir akademik makalede geçiyor. Kulağa harika geliyor değil mi? Yani her şeyin anında ve süper kolay olması. Ama bu aşırı kolaylık aslında bizim düşünme ve sorgulama yeteneğimizi elimizden alıyor. Her şeyi o kadar basitleştiriyor ki sonuçları üzerine kafa yormadan neredeyse bir refleks gibi hareket etmemiz sağlanıyor. Neden mi? Çünkü bu birilerinin işine geliyor. İşte bu kavramın günlük hayatımızda ne anlama geldiğini çok net gösteren bir karşılaştırma. Solda bizi ekrana yapıştırmak için tasarlanmış o sürtünmesiz dünya var, sonsuz kaydırmalar, tek tıkla beğeniler, anlık tepkiler. Sağda ise dijital hız tümsekleri dediğimiz şeyler var. Yani bizi bir saniye durup ne yapıyorum ben diye düşünmeyi iten küçük müdahaleler. Düşünsenize, bir daha fazla yükle butonu bile devam edip etmeme kararını tekrar bize veriyor. Kontrolü bize iade ediyor. Peki, her şey neden bu kadar sürtünmesiz, bu kadar kolay olmak zorunda? Cevap çok basit. Para. Biz ekranda ne kadar çok kalırsak, ne kadar çok tıklarsak, ne kadar çok etkileşime girersek, platformlar o kadar çok para kazanıyor. Amaçları bizi düşünmeden sanki otomatik pilota bağlanmışız gibi hareket ettirmek. Çünkü düşünen bir kullanıcı, sorgulayan bir kullanıcı, daha az tüketen bir kullanıcıdır. Olay bu kadar net. Madem sorun sürtünmenin ortadan kaldırılması, o zaman çözüm de aslında gözümüzün önünde. Dijital dünyamıza kasıtlı olarak hız tümsekleri, yani o küçük sürtünme noktalarını yeniden eklemek. Bakın, bu teknolojiyi yok edelim demek değil. Tam tersi, onu daha bilinçli kullanmamızı sağlamak demek. Bunun en güzel örneklerinden biri WhatsApp. Yanlış bilginin yayılmasını engellemek için içeriği sansürlemediler. Hayır. Sadece küçücük bir hız tümseyi koydular. Bir mesaja "bu çok kez iletildi" diye bir etiket eklediler ve aynı anda sadece tek bir kişiye göndermenize izin verdiler. Yani mesajın ne olduğuyla ilgilenmediler, sadece yayılma hızını, o viral olma potansiyelini kırdılar. Peki bu küçücük müdahalenin etkisi ne oldu dersiniz? İnanılmaz ama gerçek, %70. Sadece bu küçük sürtünme, o çok kez iletilen mesajların yayılmasında %70'lik devasa bir düşüş sağladı. İşte tasarımın gücü tam olarak bu. İşte bu hız tümseklerinin pratikte nasıl göründüğüne harika bir örnek. TikTok, potansiyel olarak rahatsız edici bir videodan önce karşınıza bu ekranı çıkarıyor. Sizi bir anlığına durduruyor ve adeta "emin misin, gerçekten bunu görmek istiyor musun?" diye soruyor. Otomatik, düşüncesiz tüketim yerine bilinçli bir karar anı yaratıyor. Şimdi bu tek tek müdahalelerin daha büyük bir stratejinin parçası olarak nasıl işlediğine bakalım. Çünkü çözüm tek bir yerden değil, 3 farklı katmandan gelmek zorunda. İlk katman doğrudan ürünün kendisiyle, yani kodla başlıyor. Korumaları daha en başından yazılımın içine gömmek. Mesela gizlilik ayarlarının varsayılan olarak kapalı değil, en korunaklı şekilde açık olması gibi. Veya zararlı paylaşımları yavaşlatan hız limitleri. Ve belki de en önemlisi, yapay zekanın kritik kararlarında son sözü söyleyecek bir insan acil durum freninin olması. İkinci katman ise oyunun kurallarını, yani platformların politikalarını hedef alıyor. Şirketlerden artık şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etmeliyiz. Yani algoritmalarının toplum üzerindeki etkisini ölçmelerini ve bu raporları bağımsız denetçilere açmalarını istemeliyiz. Bir içeriğiniz kaldırıldığında bunun nedenini net bir şekilde anlayabilmeli ve keyfi bir karara karşı itiraz etme hakkınız olmalı. Ve geldik üçüncü katmana.
Bizler, yani kullanıcılar, kontrolü tekrar ele almak için kendi dijital alışkanlıklarımızda yapacağımız küçük ama çok güçlü değişiklikler var. Mesela bir bildirim diyeti yapmak, sosyal medyada geçireceğimiz zamanı önceden belirlemek ve en önemlisi bir haberi paylaşmadan önce şu üçlüyü kontrol etmek: kaynak kim, yazar kim, tarih ne zaman. Şimdi de bu işi yapanlar, yani teknoloji ekipleri için çok pratik bir kontrol listesine bakalım. 1. Distopya inşa etme riskini ciddi anlamda azaltabilecek 3 tane basit soru. Bir özellik tasarlarken sadece şu 3 soruyu sormak bile gelecekteki sayısız problemi en baştan engelleyebilir. Birincisi, bu özelliğin en kötü, en art niyetli kullanım senaryosu ne olabilir? İkincisi, varsayılan ayarlarımız kullanıcıyı en savunmasız, en açık pozisyonda mı bırakıyor? Ve son olarak üçüncüsü, kullanıcı yanlış bir şeye bastığında kolay bir geri dönüş yolu, bir acil durum freni var mı? Son olarak da bizi bu Black Mirror karamsarlığına hapseden ve harekete geçmemizi engelleyen bazı yaygın mitleri yıkalım. İlk mit, sorun teknolojinin kendisi. Hayır değil. Sorun, para kazanma teşvikleriyle kötü tasarımın bir araya gelmesi. Tehlikeli olan telefonlarımız değil, içindeki o sonu gelmeyen, dikkatimizi avlayan uygulamalar. İkinci mit, bu işin tek çözümü devletin çıkaracağı bir yasa. Bu da eksik bir bakış açısı. Tek bir yasa bu karmaşık sorunu çözemez. Tıpkı sorunun kendisi gibi çözümün de çok katmanlı olması şart. Daha iyi ürünler, daha sorumlu şirketler ve daha bilinçli kullanıcılar. Hepsi bir arada olmalı. Ve son mit, kullanıcılar bu zararlara zamanla alışır, adapte olur. Bu da doğru değil. Çünkü burada bir güç asimetrisi var. Bireylerin psikolojimizi bizden daha iyi bilen, sömürmek üzere tasarlanmış milyar dolarlık sistemlere karşı tek başlarına savaşmalarını bekleyemeyiz. Sorumluluk, gücü elinde tutan platformlara aittir. Toparlayacak olursak Black Mirror'dan çıkış yolu teknolojiyi yok etmekten geçmiyor. Tam tersine kasıtlı olarak hayatımıza sürtünme eklemekten geçiyor. Yazdığımız kodlarda, koyduğumuz kurallarda ve kendi alışkanlıklarımızda. Çözüm, hız yerine düşünmeyi, otomasyon yerine bilinçli kararı seçmekte yatıyor. Bu analizimiz şimdilik bu kadar. Peki bir sonraki bölümde bu öğrendiklerimizi alıp, örneğin bir sosyal medya itibar puanı sistemini bu mercekten geçirerek parçalarına ayırmaya ne dersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.